Futbol severler, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni videomda sizlerle Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rövanş maçı Olympiakos'la İstanbul'da oynadığı maçı değerlendiriyor olacağız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da ne tür konulara konuşmamı, hangi futbol konusunun üzerine konuşmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Evet, dün akşam Fenerbahçe Olympiakos'ta bir rövanş maçı oynadı. İlk maçı 3-2 kaybetti. Yunanistan'da 3-0 geriye düşüp 3-2 kaybettiği maçtan sonra bugün de kendi evinde, dün de kendi evinde bir konferans ligi rövanş maçına çıktı. Kendi evinde Olympiakos'u konuk etti. 3 günün rövanşına çıktı ve maç Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle bitti. Ve uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 1-0'lık galibiyetle bittikten sonra maç penaltılara bitti. Ve penaltılarda da Fenerbahçe elenmiş oldu arkadaşlar. Kaçırdığı penaltılar sonrasında Fenerbahçe elenmiş oldu. Burada Olympiakos'un kalecisi ön plana çıktı. Çünkü Olympiakos'un kalecisi kurtardığı güzel kurtarışlarla penaltılarda ön plana çıktı ve takımının tur atlamasını sağladı. Fenerbahçe'nin eleyeceğini düşündüğümüz Olympiakos Fenerbahçe elemiş oldu. İlk maçta 3-2 yendiler. Kendi evinde 3-2 yenerek önemli bir skorla İstanbul'a geldiler. Yani moralli bir şekilde İstanbul'a geldiler. Fenerbahçe'nin morali bozuktu ama yine de Fenerbahçeliler kenetlenmişlerdi. Kazanacaklarına inanıyorlardı. Ve Olympiakos'a geleceklerine inanıyorlardı. Ama maç uzatmalara gitti. Uzatmaların ardından uzatmalarda da skor bozulmadı. Maç arkadaşlar bildiğiniz üzere penaltılara gitti. Penaltılarda da elenmiş oldu. Fenerbahçe'nin 120 dakika boyunca oynadı. 120. dakikada oynadığı Bonucci sayesinde bir penaltı kaçırdı ve bu Bonucci'nin kaçırdığı penaltıyla elenmiş oldu. Evet, tecrübeli ayaktı. Tecrübeli ayaktan kolay kolay herkes kaçırmasını beklemiyordu. Yılların tecrübesi, deneyimli oyuncu penaltıyı kaçırmasıyla Fenerbahçe elenmiş oldu. Livakovic bir tane penaltı kurtardı. Çizgiden çıkarttığı bir penaltı kurtarışı vardı. Hani elinden sekti, direğe çarptı, çizginin üzerinde topu çıkarttı. Onun arkasından Fenerbahçe'nin umutları yeşermesine rağmen olmadı. İrfan Can Kahveci'nin erken bulduğu golden sonra ben bazı şeylerin değişeceğini düşünüyordum. Fenerbahçe daha istekli, daha arzulu, daha baskılı oynayacak. Daha güzel bir oyun sergileyecek. Arkasından 2-3'ü de bulabilir derken 1-0 üzerinde kaldı Fenerbahçe. Tabii ki Olympiakos takımı gol yememek üzerine çıkacak diyordum. Hani bu maç için şunu diyordum. Olympiakos 3-2'lik skoru korumak amaçlı çıkacak. Aldığı galibiyeti korumak amaçlı çıkacak. Gol yemezsem gol atarım taktiğiyle çıkacak diye düşünüyordum. Olympiakos'u tebrik edelim. Ne diyelim? Elediler. Fenerbahçe'yi geçmiş olsun diyelim. Elendiler. Yani burada Fenerbahçeliler maçtan sonra İsmail Kartal'a çok tepki gösterdiler. Çıkarttığı kadronun doğru olmadığını, oynattığı oyunun doğru olmadığını, iyi bir oyun oynatamadığını ve takımın elendiğini söylüyorlar. Ve bunun arkasından bu moral bozukluğuyla Fenerbahçe'nin bir de ligde Sivas'a puan kaybedebileceğini düşünüyorlar. Hani bazı yayınlarda şunu gördüm. Ali Koç'un bu işe el atması gerektiğini, yoksa Fenerbahçe'nin Sivas maçında da puan kaybederek şampiyonluk yolunda da önemli bir tökezleme alacağını düşünüyorum. Hala, evet, soracak olursanız hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum. Hala Fenerbahçe şampiyon olacaktır diye düşünüyorum. Olabilir mi? Orasını göreceğiz ama bence Fenerbahçe'nin elinde bir tek şampiyonluk kaldı. Süper Kupayı kaybettiniz. Süper Kupaya maça çıkmadınız. Maça çıkıp takımı U19'da maça çıktınız. Geri çektiniz. Çıkmayacağız dediniz. Şöyle dediniz. Böyle dediniz ama sonunda U19'a çıktınız. Daha sonra takımı geri çektiniz. Daha sonra arkadaşlar Süper Kupayı kaybettiniz. Süper Kupayı Galatasaray'a kaptırdınız. Gittiniz Konferans Ligi'nde takımdan çok şey bekliyordunuz. Takımı finale bekliyordunuz. Olmadı. Takım Olympiakos'a elendi. Penaltılarla elendi, gitti. Önünde bir tek Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluk kaldı. Şampiyon olabilecekler mi? Onu da merakla göreceğiz. Taraftarlar tabii ki morali bozuk bir şekilde Sivas maçına izleyecekler. Sivas maçına gidip takımın destek olacaklar. Fenerbahçe şampiyon olabilir mi sizce? Görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Yani Galatasaray'ın şu anda şampiyon olma ihtimali çok daha yüksek, çok daha fazla gözükse de ben Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyorum arkadaşlar. Benim görüşüm Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yolunda. Fenerbahçe güzel bir oyun sergiliyor, iyi bir oyun sergiliyor. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanıp şampiyon olacağını düşünüyorum. Yani Fenerbahçeliler iyi oyun sergileyemediler. 1-0'ın üzerine kaldılar. 2'yi bulmaları gerekirken bulamadılar. Ya en azından uzatmalarda atacakları bir gol bile Fenerbahçe'nin kazanmasını sağlayacaktı. Penaltı vuruşlarında Fenerbahçe taraftarlarının telefonlarının flaşlarını yakması, gol yiyince söndürmesi, bu da üzücü bir durumdu. O kadar taraftar geldi. Gecenin geç saatlerine kadar maçı izlediler, beklediler. Takımlarından galibiyet bekliyorlardı. Takımlarının tur atlamasını bekliyorlardı. Tur sevinci
yapmayı bekliyorlardı. Tur galibiyetini kutlamayı bekliyorlardı ama bekledikleri gibi olmadı. Yani bunun tek sorumlusu olarak İsmail Kartal'ı ortaya koyuyorlar ama ben bu işin tek sorumlusu olarak Ali Koç'u koyarım. Hala Ali Koç'a destek veren Fenerbahçe taraftarının neden destek verdiğini anlamış değilim. Ali Koç takıma geldiği bu günden bu yana takıma hiçbir şey kazandıramamışken, takıma hiçbir şey katamamışken, takıma hiçbir başarı yakalatamamışken, takımda hiçbir başarısı olmamışken siz hala Ali Koç diyebiliyorsanız siz Fenerbahçeli değilsiniz. Fenerbahçeli olanlar, asıl Fenerbahçeli olanlar, has Fenerbahçeli olanlar Ali Koç'un takımdan gitmesi gerektiğini bilirler. Takımda kalmaması gerektiğini bilirler. İsmail Kartal istifa yerine Ali Koç'un gitmesini isterler. Gitmesi gerektiğini bilirler. Ama olmadı. Fenerbahçe de İrfan Can Kahveci'yi tebrik ederim. Attığı gol gerçekten güzel bir gol attı. Güzel oynuyor. İrfan Can takım içerisinde ne kadar beğenmeyenler olsa da elinden geleni yapmaya çalışan, pas alan, pas veren, koşan, uzaktan şut çeken, etkili şutları olan, takıma galibiyetler kazandırmaya çalışan, takımın yükselmesine motive olmasını sağlayan bir oyuncu. Bence İrfan Can Kahveci kötü bir oyuncu değil. Fenerbahçe iş yapabilen, iş yapan, iyi oynayan, elinden geleni yapmaya çalışan ve elinden geleni yapan bir oyuncu olduğu için ben İrfan Can Kahveci'yi tebrik ederim. Olmadı Fenerbahçe. Yapacak bir şey yok Fenerbahçe. Yani şunu diyebilir Galatasaray. Eziksiniz diyecekler. Evet eziksiniz. Bir Olympiakos'ta eleyemiyorsunuz. Galatasaray'da Sparta Prag'ı eleyemedi. Şimdi Fenerler diyecek Sparta Prag'ı eleyemedin. Doğru. Haklısınız. İkiniz de ezik takımı elendiniz. Beşiktaş zaten kötüydü. Kötü olduğu için gruptan çıkamadı. Ona bir şey diyemeyeceğim. Hani siz de diyeceksiniz gruptan çıkamadınız. Bize mi laf ediyorsunuz? Etmiyorum. Hani Sparta Prag Galatasaray rahat eler dedik eleyemedi. Fenerbahçe Olympiakos rahat eler dedik eleyemedi. Yani ikinizin de eleyebileceği takımlar varken elendiniz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da Fenerbahçe Olympiakos maçıyla ilgili bir görüşlerimi de getirmek istedim. Kendimce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Siz de görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.